Türkiye'deki gizemli mekanlar. 129 nolu apartman. İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı 01 sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 29 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur. Tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif edilmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendine kırıldıklarını söylerler. Cemil Molla Köşk. Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş halidir. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça ihtişamlıymış. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. 130 yıllık bu köşk Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılmış. Kuzguncuk halkının gece bahçesine girmekten, yakınında geçmekten çekindiği köşkün hemen arkası ise bir mezarlık. Bu mezarlıkta Üryanizade ailesinin büyükleri yatıyor. Geçmişten hafızalarda yer alan anılara bakılacak olursa köşk uzun yıllar restore edilmemiş. Hatta Sem çocuklarının dilinde hep işçiler burayı bir türlü yenileyemiyorlar. Hepsi geldiği gibi kaçıyormuş. Çünkü restorasyon döneminde gördükleri manzarada işçilerin dilinin tutulmasına neden oluyormuş. Bunun nedeni ise köşkün perili olduğu için gelen işçilerin karşılaştıkları korkunç manzaraymış. Harput. Elazığ yakınlarında M.Ö. 2000 yıllarında kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığı ile çöker, onların çarpılmalarına, bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünüşlüymüş. Başında daima bir börk taşır. Bir insan bu börkü kapmaya başarırsa elindeki börk büyüklüğünde altın alacağına inanırmış. Zaman zaman kara kedi şeklinde de görülen Kamos'un bastığı kişi kanının çekilip damarlarının kuruduğunu sanırmış. Issız Cuma Mezarlığı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma Camii mezarlığında yaşandığı söylenilen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıl. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E, doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarları olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına döner. Aynı zamanda bu olay Siccin 2 adlı filme de konu edilmiştir. Kızık Köyü. Kızık Köyü sakinleri kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor. Öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlığına toprağı veriyor. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk dileğinde bulunuyorlar. Balıkların kutsal kabul edilmesi hikayesi ilginç. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış.
Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. Böylece zamanla gizemine inanılan köy halkı için balıklar kutsal olmuş. Molla Zeyrek Camii. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii, İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkarlarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış. Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahibi yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyenler de var. Sakarya'daki Büyülü Köy. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinni varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen Azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye aynı zamanda Azem adlı filme de konu edilmiştir. Tezveren Baba Türbesi. Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biridir. Tezveren Baba ise Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biridir. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş ve takunyaları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsaneye göre türbenin içinden bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan kişinin anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylemiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunya getiriyorlar. Çünkü Tezveren Baba'nın ibrikle abdest aldığına inanılıyor. Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Başyaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumeli Hisarı'nda masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıdır. 1910'da başlayan inşaat, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar, köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı, genç bir kadının gezindiğini belirtmiştir. 1990'lı yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler, aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılır ve hala Perili Köşk olarak anılmaktadır. Cevahir Bedesteli. Kapalı Çarşı'da gün içinde binlerce turisti ağırlayan bu yerin bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesidir. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre Cevahir Bedesteli'ndeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. Bu yüzden senenin bir günü hala burada gizemli tarikat üyelerinin buluştuğu söylenir. Havran'daki esrarengiz mağara. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biridir. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söylenir. Giren koyunlar bile bir daha çıkmamış, koyunun peşinden giden çobanlar olursa ondan da haber alınamamış. Emir, Demirören ve Hallaç köyleri, Madra Dağı eteklerindeki Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçerisinde ise ne olduğu tam bir muamma.
Yedikule zindanları. Bilindiği gibi Yedikule zindanları 390 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinin üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş. Ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagan ise bedeninin acıya karşı eğitilmiş olduğundan acı hissetmiyormuş. Ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor, ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan Pagan, ölmeden önce Latince'ye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan Pagan'ın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. O zamandan beri Yedikule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta Latince'ye benzer bir lisanda söylenen sözcüklerin yankılandığı ve o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. İncirli Caddesi'ndeki tarihi ahşap ev. İstanbul İncirli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap ev, 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane bulunmakta. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamış. İddiaya göre ev, senede bir gün 5 saniyeliğine ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de, çoğu kişi bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu söylüyor. Davutlu Köyü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü'nde yaşandığı söylenilen Karadedeler olayını duymuş olmanız kuvvetli muhtemel. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cinli varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evlerinden dışarı adımını atamaz. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci HB köylülerle röportaj yapar, herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra HB jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki 3 ayrı evde 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da da bir ormanda HB'nin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. HB'yi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. Antalya'daki paranormal apartman. Antalya'da 16 dairenin bulunduğu, cinli, perili olduğu iddia edilen binadaki daireler ne satılıyor ne de kiraya verilebiliyor. Yıllar boyunca merak konusu olan bina kimine göre bir yatır üzerine yapılmış, kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüş. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoda yatar vaziyette buluyormuş. Kapılar, pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip sesler duyuluyormuş. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor ve hatta düşüyormuş. Sabah geldiklerinde de depodaki kolileri takla atmış şekilde sağda solda buluyorlarmış. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.